Evet, önü ve arkayı bu şekilde tamamladım. Aynı işlemi yaptık. Yani gösterdiğim örneği dört tarafına yaptık. Şöyle göstereyim. Şimdi en son olarak yaptığım üçgenin tepesinde kaldım. Bu da bitti. Şimdi bu noktada ipimi koparmıyorum. Bu noktada şu kenarlarını tamamen dış çevresini sık iğne geçeceğiz. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Ve direkt göz kararı sık iğne yapmaya başlıyorum. Bakın. Şöyle tahmini, yani yerlerine ona göre batıyorum. Sık iğnelerimi yapıyorum. Bu şekilde bütün çevresini sık iğne geçiyorum. Evet. Bu üçgenlerin dış çevresini aynı burada gösterdiğim gibi şimdi tamamını buradan başlayıp böyle gelelim bu noktaya kadar sık iğne geçelim. Daha sonra görüşelim. Sık iğne geçtim her tarafını. Şimdi artık çantamızın örme kısmını tamamladık. Bir tek sap kısmı kaldı. Sap kısmından önce şunu söyleyeceğim. Şimdi çantaya güzel bir ütü yapacağım ama buhar falan değil. Normal güzel bir ütü yapacağım bastıra bastıra. Çünkü biraz kağıt ipler sert oluyor. Hazırlarda da fabrika işi olan çantalar yumuşacık oluyor. Aynı dokuyu hani bir nebze de olsa yakalayabilmek için ütü yapacağım. Şu alt kısmını ütülerken de şu taban kısmını bu şekilde ütüleyeceğim. Şu şekilde ütüleyeceğim. Şöyle kaldırdığımız zaman şu alt kısmı düz olsun ve böyle bir görüntü yakalayalım diye. Bu alt kısmını ütüleyeceğim bu şekilde. Daha sonra da yukarıya doğru ütüleyeceğim. Hem ön hem arkadan böyle güzel bayağı bir bastırarak ütüleyeceğim. Hemen tamamlayıp dönüyorum. Evet, çantayı bitirdikten sonra ütüledim. Şöyle bakın, şu kısmını bu şekilde ütüledim ki şöyle ayakta durduğunda içerisine eşyalarımızı koyduğumuzda şöyle bir görüntü elde edelim diye. Onu tekrar hatırlatayım. Daha sonra da şu kısmı ütüledim. Hem önden ütüledim hem de bakın bu kısımdan. Ön arka zaten aynı, hani fark etmez de ben şu an göstermek için söylüyorum. Hani her tarafını ütüledim ve böyle bir duruş elde ettik. Çok daha güzel durdu ve aslında çantanın dokusu da yumuşadı. Yani benim amacım oydu aslında, ütülemekteki amacım dokusunu da yumuşatmak. Gayet güzel oldu. Şimdi gelelim sap kısmına, askı kısmına, artık ne isim veriliyorsa. Şöyle bakın, orijinaline yakın bir boyut yaptım. Şöyle görüntüden de gösterelim. Koluma da denedim. Uzunluğunu o şekilde ayarladım. Kendi kolunuza göre deneyebilirsiniz. Burada bence kilo da önemli bir faktör. Eğer kollarınız kalınsa daha uzun yapabilirsiniz. Veya da bu şekilleri kullanabilirsiniz. Artık size kalmış. Ama mutlaka deneyin bence. Şöyle bir ayna karşısına bir bakın göz kararı duruşuna. Şimdi bir tanesini ben hazırladım. Diğerini birlikte hazırlayacağız. Çok kolay yapımı zaten. Normal bebek şapkası, Laura bebek şapkasında yaptığım bu şeyin bağlama detayın aynısı. Hemen başlayalım yapımına. Evet, yapımına hemen başlıyoruz. Şöyle birazcık ipimi uzun bırakıyorum dikmek için. Şöyle hemen bir sabitliyorum. Evet, şöyle sıkıca sabitledim. Daha sonra zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, 6 tane zincirimi çektikten sonra şöyle ilk başladığım zincire batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Daha sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve son olarak 6. Evet. 6 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi geliyorum artık modelimi devam ettirmeye. Modelimiz çok basit. Her sık iğneye bir defa batarak normal modelimizi ilerletiyoruz. Yani silindir şeklinde örüyoruz. Hiçbir işlem yok. Bakın, yaptığım tek şey sıradaki sık iğnelere batarak modelimi devam ettirmek. Döne döne silindir şeklinde örüyoruz. Bakın.
Ördükçe ördükçe şeklini alacak zaten. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. İstediğimiz uzunluğa gelinceye kadar bunu öreceğiz. Ne kadar uzun olmasını istiyorsak o kadar uzatacağız ve öreceğiz. Evet. Bakın. Bu şekilde modelimi devam ettiriyorum. Diğerini kaç santim yapmışım? Onunla aynı uzunlukta yapacağım. Santim olarak ölçüsünü de vereceğim sizlere en son dikmeden önce. Aynı uzunlukta yapmak isteyenler için. Evet. Bu şekilde döne döne öreceğim. Dediğim gibi silindir şeklinde istediğim uzunluğa gelince bitişini birlikte yapacağız. Şimdi hemen tamamlayıp dönüyorum. Evet, askı kısmını istediğim uzunlukta ördüm. Şöyle bir önceki ördüğümle tutuyorum. Eşit olduğu zaman artık yeterli oldu benim için. Şimdi bakın direkt bulunduğum noktadan bitişi de göstereyim. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Kaydırıyorum ve sabitliyorum. Şimdi şöyle biraz ipimi uzun bırakıyorum dikmek için. Pay bırakıyorum ve kesiyorum. Şöyle içinden geçirdikten sonra böyle sıkılıyorum. Şimdi artık dikme işlemine geçebiliriz. Evet, iğnemi taktım. Şu bulunduğum noktadan şöyle bir karşılıklı önce bir dikeyim. Burada bir sabitleme yapalım. Daha sonra geliyorum şu tepe kısmına, üçgenin tepe kısmına. Şöyle bakın. Üstten direkt sık iğneye batıyorum. Çantaya batıyorum. Normal dikiyorum. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Şimdi tekrar çantaya batıyorum. Arkayı çeviriyorum. Böyle sabitliyorum bu kısma. Bir çantanın askı kısmına batıyorum. Bir bu üçgen kısmına batıyorum. Bu şekilde bakın. Dikişimi yapıyorum. Evet. Şöyle gayet yeterli oldu. Görünüşüne bakarsanız. Şöyle arka kısma geliyorum. İpimi yürüterek biraz sağlamlaştırıyorum. Şöyle biraz aşağılara doğru götürüyorum. Bakın şu kısımda sık iğnelerin arasına gizleyip sabitleyeceğim. Şöyle de tığla içlere gönderelim. Evet. Evet, askının bir tanesini bu şekilde sabitledim. Diğerlerini de aynı mantıkla yapacağız. Şimdi diğer ucunu da bu kısma sabitleyeceğiz. Arkasını çevireceğiz. Diğer askıyı da aynı mantıkla yapacağız. Ve bu şekilde çantamızı tamamlamış bulunacağız. O zaman tamamlayalım.
Evet, son olarak askıların dikiminden sonra artık çantamızın finalini yapmış bulunmaktayız. Şöyle bir genel görünümünü göstereyim. Bakın bu şekilde. Önü ve arkası aynı zaten. Farklı bir detay yok. Şöyle içten de bakın göstereyim. Gayet güzel, geniş, kullanışlı bir çanta elde etmiş olduk. Şöyle. Ölçülerini hemen söyleyeyim. Ölçüleri orijinaliyle birebir oldu. Eni 34 santim, boyu ise 44 santim. Şu kısımdan buraya kadar 44 santim. Şöyle askıyı dediğim gibi kendi kolunuza deneyerek de yapabilirsiniz. Böyle gayet güzel, kullanışlı bir çanta oldu. Şöyle bakın. Benim çok içime sindi. Umarım siz de beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Destek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.